Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle çok tatlı baget çanta öreceğiz. Alize Puffy ile örmüş olduğum bir çanta. Kulpu da şu şekilde, bakın çok tatlı görünüyor. Bu bir omuz çantası arkadaşlar. İsterseniz daha kısa kulp kullanarak böyle elde tutulmalık bir çanta yapabilirsiniz. Tam olarak bir ip gidiyor arkadaşlar. Bir ipten kalan ipimiz sadece bu oluyor. Bir tane Alize Puffy ipinizle örebileceğiniz çok güzel bir model. Dilerseniz hemen yapımına geçelim. İpimiz Alize Puffy. Hemen şöyle ipimizi açıyoruz. Bakın şurada kısa bir ip var. Bunu bir tane daha şöyle keserek, ortadan keserek uzatıyoruz ve bu şekilde bırakıyoruz. Şu kısmı fazla olan kısmı da keselim. Evet, şimdi çantamıza başlayabiliriz. Şöyle istediğiniz uzunlukta ilmek alıyorsunuz. Ben yaklaşık olarak 2, 4, 6, 8, 10, 12, şu şekilde 12 tane ilmek aldım. Bakın boyutu kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 12 tane ilmeğimi şuradan saydım. Ve bakın şuradan ip kestiğimiz kısımdan zincirimizi çekiyoruz. Buradaki ilmekten bunu içerisinden geçirdim ve çektim. Bu ilmeğin içerisinden diğer ilmeği geçiriyorum ve çekiyorum. Bu şekilde zincir çekiyorum şimdi. Bakın 3 zincir oldu. 4, 5, 6, 7. Şöyle baktığınızda size boyutu uygunsa çantanızı yapıma geçebilirsiniz. 8, 9, 10, 11 ve 12. Bakın şimdi burada çantamızın alt tabanına zincirini çektik. Şimdi hemen şuradaki gelen ilmeği alıyorum. Bakın burada zincir çekmiş olduğum boğum burada kalıyor. Bir sonraki gelen ilmeği şuradan hemen içeriden geçirip yukarı doğru çekiyorum. Şöyle. Bir sonraki zincirimin içerisinden yine diğer ilmeğimi, yani ipimin gittiği taraftan alıyorum ve ilmeğimi çıkartıyorum. Bir sonraki ilmekten yine devam eden ilmeği geçiriyorum. Bakın şöyle yandan göstereyim arkadaşlar. Burası benim bırakmış olduğum ilmek. Şöyle yandan göstereyim. Zincirim var ve ipimin devamı buradan gidiyor. Bu zincirimin içerisinden bu ilmeğimi geçiriyorum. Tekrar bir sonraki zincirimin içerisinden bu ilmeğimi alıyorum. Şöyle. Evet, devam ediyorum. Bakın ilmeğimin içerisinden diğer ilmeğimi geçirdim. Sıradan gelen ilmeğimi zincirin içerisinden geçirdim. Bir sonraki zincirin içerisinden şöyle devam eden ilmeğimi geçiriyorum. Bakın ipim buradan devam ediyor. Zincirim burada. Bir sonraki ilmeğimi buradan geçirdim. Bu şekilde şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi burada şöyle dönüş yapacağız. Dönüş sağlayacağız. Oval bir taban gibi düşünün. Devam ediyorum. Şimdi şu üstten bakın zincirimizin üst kısımları var. Oradan devam ediyorum. Bir tane ilmek bırakıyorum. Ve buradan bir ilmeği boşta bırakıp bir sonraki kısma geçiş yapıyorum. Bu şekilde bakın şöyle oval bir taban gibi döneceğiz. Aynı zincirin içerisinden devam eden ilmeğimi geçiriyorum. Aynı zincirin şurada kalan boğumları bakın. Şu alt kısımda kalan boğumlardan geçiriyoruz. Bu dip kısmı birazcık zor ama buralara batarak tabanımızı oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar.
Şimdi devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğimi geçirdim. Tekrardan bakın. Şöyle çektiğimiz zaman şuradayım. Şuradaki zincirin içerisinden bir sonrakine geçiriyorum. Devam ediyorum. Bakın köşe kısmına geldim. Şöyle gördüğünüz gibi köşe kısmında artık şimdi boğumlardan geçireceğiz. Şöyle yere koyduğumuz zaman şöyle göstereyim. Bakın bir taban oluşmuş oldu. Burada köşelerimiz var. Burada ilmeklerimiz var. Evet, bir tane eksiğimiz var. Bakın saydığımız zaman şuradaki boğuma da batıyoruz. Bakın buraya da battım son olarak. Karşılıklı olarak şimdi denk geliyor sayılarımız. Burası bizim köşelerimiz. Bakın şöyle köşe kısımlarımız buralar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 tane karşılıklı olarak boğumlarımızı oluşturduk. Şimdi buradan devam edeceğim arkadaşlar. Başlangıç noktamız zaten belli. İpimizin bıraktığı yer. Şimdi sıradan gelen ilmekten direkt ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Ve devam ediyorum. Buradan dönerek devam ediyorum. Şu şekilde normal bütün ilmeklerin içerisinden geçiriyorum. Bakın. Bakın alttaki ilmeklerimizden ipin devam ettiği kısmı içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde şimdi bütün etrafını döneceğiz. Şu kısma gelene kadar bütün etrafı dönerek ilerletelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devam ettim. Şimdi bütün ilmeklerden iplerimizi geçirdik. Hala devam edeceğiz buna. Yani bu şekilde dönerek ilerleyeceğiz sürekli. Devam ediyorum sıradan gelen ilmeğimin içerisinden geçiriyorum ipimi. Şöyle geçirdim ve devam ediyorum dönerek. Gördüğünüz gibi zaten bu 200 sıradan sonra yukarı doğru çıkmaya başlayacak. Şimdi ben yine hızlıca bu sırayı da öreceğim. Arkadaşlar bakın çantamız bu şekilde yukarı doğru çıkmaya başladı. Şöyle göstereyim. Bu şekilde büküyoruz ve devam ediyoruz. Sırada nerede kalmışım bakın. Şöyle baktığım zaman bu kısmı da geçirmişim ve köşe kısmındayım. Şöyle baktığımızda zaten içe büküldüğünü görebiliyorsunuz. Devam ediyorum. Yine sıradan gelen ilmeğimi içerisinden geçirdim. Tekrardan devam ediyorum dönmeye. Sürekli bu şekilde hiçbir şekilde artırma eksiltme yapmadan çantamızı dönerek istediğimiz boyuta getirelim arkadaşlar. İstediğimiz boyuta geldiğinde kulp kısımlarına geçeceğiz zaten. Şimdi böyle istediğimiz boyuta getiriyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle döndüğümüzde belirtecimizi siz başta takın. Ben biraz o kısma takmayı unutmuşum. Şöyle saydığımızda boğumları bakın şuradan saydığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra. Şu taraftan saydığımda ise bakın şu boğumlardan saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra çıkıyor. O yüzden şu kısma kadar yani belirtecimin olduğu kısma kadar bir sıra daha dönüyorum. Şöyle devam ediyorum bakın sıradan. 9 sıra örmüş olduk. Siz isterseniz 7-8 sırada örebilirsiniz veya 10 sıraya çıkartabilirsiniz. Bu şekilde
örgümüzü bitireceğiz. Evet, bakın boğumun olduğu kısma kadar ördüm. Şimdi artık çantamız eşit boyutta olmuş oldu. Şöyle şimdi kulp kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Öncelikle arka kısmını yapalım. Şöyle köşeye baktığımızda bakın şöyle köşe kısımdan ayarladığımızda 1, 2, 3 tane boğumu burada bırakacağım. Bakın bıraktım. 3 tane boğumumu burada bıraktım. Hemen yanındaki kısımdan kapatmamı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle bir dönelim. Bakın bu köşeyi de ayarlayalım. Şu kısımdan ayarlıyorum. Orta kısım bu. 1, 2, 3 boğum. Şurayı da alıyorum. Ve üçüncü boğumumuzu da alalım ve burayı 1 sayıyorum. 1, 2, 3 boğum. Bu şekilde 3 boğum elde etmiş oldum. Şimdi dönüyorum. Bakın. Şunu da şöyle geçirelim ki çukur olmasın. Evet, şu 3 boğuma geçirdim bakın. Şimdi buradan kulp öreceğiz zaten. O yüzden bunları geçirdim 3 boğum. Şimdi buradan da yine 8 sıra kapama yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle döndüğümde 3 boğumum var. Bakın şöyle bakalım bir. Evet arkadaşlar 10 sıra kapatma yapmışız bu arada. 8, 9 ve 10. kapatmamı da yapıyorum. Evet 10. yaptığımda burada 3 tane boğumum kalmış oldu. Şimdi bu 3 boğumu burada bırakıyoruz. Öncelikle buradaki ipimizi kesmeden buradaki kısmın kulpunu yapalım. Şimdi devam ediyorum. Bakın bunu da geçirmişim buraya. Sıradan devam ediyorum. Boğumumun içerisinden şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde zaten 3 tanesinin ilk üçünü geçirdim. Buradan devam ediyorum. Sıradan ilmeklerin içerisinden geçiriyorum. Şimdi tekrardan aynı ilmeğin içerisinden boğumumu geçirmeye devam ediyorum. Bu şekilde ta ki bırakmış olduğum boğumun olduğu kısma kadar kulpumuzu öreceğiz. Şimdi hızlıca şöyle kulpumuzu buraya kadar örelim arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şöyle sayı vermeyeceğim size, istediğim boyutta ördüm. Omuza takılacak şekilde örmüş oldum. İstediğiniz boyuta gelince şöyle tuttuğunuzda çantanıza birleşiyorsa kulpunuz tamamdır arkadaşlar. 20-25 sıra 30 sıra yani kaç sıra örmek isterseniz örüyorsunuz. Son sayımı sizlerle öreceğim. Bakın buradayım. Hemen burayı da örüyorum bir sıra. Benim için bu boyut yeterli. Tam omuza taktığımızda bel hizamızda duracak şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar şuraya geliyorum. Bakın.
şöyle tutalım çantamızın iç kısmına doğru. Kulpumuzu ayarlıyoruz. Arkadaşlar şimdi bakın şöyle 3 tane kulpumuz var. Çantamızı düz bir şekilde tutuyoruz. Bu boğumları içeriye çantamızın iç kısmına denk gelecek şekilde şöyle içine doğru sokuyoruz. Bakın şöyle soktum. Devamını bir sonraki boğumu da yine aynı şekilde içeriye koydum. Bunu da aynı şekilde içeriye, dıştan içeriye doğru geçirdim. Şimdi şöyle çeviriyorum ve boğumlarımı şöyle sıkıca kavruyorum. Bakın gördüğünüz gibi şöyle kavradım. Burada artık bu taraftan, ipimin olduğu taraf bu taraf. Bakın şu taraftan kapamamı yapıyorum. Şöyle kapamamı bu tarafa doğru geçirdim. Evet, şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bu tarafa doğru geçirip çantamızı kapatmış olduk. Bu şekilde. Şimdi kulpumu şöyle dış kısımlarından şöyle kapatacağım. Nasıl? Kulpum, ipim burada, kalan ipim burada. Son boğumumsa burada. Şimdi şöyle göstereyim. Bak, ipimi şuradan geçiriyorum. Bir dakika şöyle ayarlayalım. Bakın son boğumumuzdan ipimizi aldık, geçirdik. Bunu da buradan geçirdim. Hep dış kısımlardan geçireceğiz ama karşılıklı olarak geçecek. Şöyle göstereyim bakın. Bakın. Son boğumu buradan geçirdim. Şu boğumu da şu altta kalan kısımla üstte kalan kısımdan geçiriyorum. Ve aynı şekilde şöyle hemen boğumumun, şurada küçük bir boğumum kaldı, içerisinden bunu bu şekilde kaydırıyorum. Şimdi devam ediyorum. Bir sonraki kısma geliyorum. İpim yine burada altta kalıyor. Bir alttaki kısım, bir üstteki kısım. Parmağımı şöyle koyduğum zaman bakın bir alttaki kısım, bir üstteki kısım. Boğumumu buradan geçirdim. İpimi aynı şekilde içerisinden kaydırarak kapattım. Bu şekilde bir kulp oluşturacağız. İsterseniz böyle de bırakabilirsiniz ama ben burada kapatmayı tercih ettim. Bakın son boğumum ve alttaki boğumum, sıradan gelen ipimi alıyorum. Hemen aynı şekilde kapamamı yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde şimdi çantamı sıradan kapatacağım. Kulp kısmını. Bu şekilde dikim yapmış oluyoruz. Boğumlarımı şöyle kapatmadan hızlı bir şekilde geçtim. Son kısmı da şöyle parmağımı koyuyorum ve alttaki kısmında içerisinden parmağımı geçirip burada bekliyorum şimdi. Şimdi geçirmiş olduğum boğumları sizlerle hızlıca kapatalım. Bakın en son boğumum burada, içerisinden geçiriyorum. Bir sonrakini içerisinden geçiriyorum. Bir sonrakini bu boğumun içerisinden geçiriyorum. Şöyle kaydırmış oluyorum. Devam ediyorum son kısma kadar. Evet, bu şekilde ördüm, geldim. Son kısma da şöyle batalım. Ve şimdi bakalım. Evet, kulp kısmımız gayet güzel oldu. Şimdi kulp kısmımızı şuradan ipimi şöyle içeriden geçiriyorum ve şu ipimi de tamamını, bakın ipimin, bir dakika şöyle göstereyim. Şuradan ipimin tamamını içeriye alıyorum. Bütün hepsini içeriye aldım. Hiç kalmayacak şekilde içeriye geçirdim. Bakın şöyle göstereyim. Son boğumumu da şuradan geçiriyorum ve son ilmeğimi şöyle keseceğim. Bir iki sıra kadar ilmek keseceğim ve bu ilmekleri açacağım. Bunu da keselim ve artık burada dikim yapalım. Evet, bakın son boğumun içerisinden bu ipi geçirdim ve sıkıca dikkatli bir şekilde çekiyorum. Şimdi bunu içeride düğümleyeceğim. Şöyle mümkün olduğunca alt kısımlara doğru götüreceğim. Çantamın içerisinde kaybolsun, görünmesin. Bunu tığla da yapabilirsiniz bu arada. Bu şekilde geçiriyorum ve
birkaç sıra geçirip daha sonra misinayla dikerek sağlamlaştıracağım. Düğüm atmıyorum ki içeride görüntüm bozulmasın arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım. Şurada kalan boğumumuzu da yine aynı şekilde dışarıya almıştık. Şuradan şu kısımdan içeriye alıp yine içeride bunu da düğümleyebiliriz. Gördüğünüz gibi bir tane ipimden sadece bu kaldı. Ve çantam hazır arkadaşlar. Bu şekilde çok kolay, hemen yarım saatte örebileceğiniz baget çantalar örebilirsiniz. Hem çok yumuş yumuş hem de çok tatlı. Şimdi çok moda, çok tarz olan bir model arkadaşlar baget çantalar. Bu şekilde yumuş baget çantalar örebilirsiniz. Öreceklere şimdiden kolay gelsin. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.